Herkese merhaba. Yazılım Kursu kanalına hoş geldiniz. Laravel eğitim serimize devam ediyoruz. Bu videoda Laravel projemizi sıfırdan nasıl kuracağımızı ve dosya yapısını nasıl tanıyacağımızı adım adım göstereceğim. Başlamadan önce bilgisayarımızda en az PHP 8.2 veya PHP 8.4 kurulu olması gerekiyor Laravel 12 için. Benim tavsiyem ise PHP 8.3 ve üstü sürümleri tercih etmeniz yönünde olur. Kurulum aşamasına geçmeden önce bir önceki videoda hangi editör aracı kullanacağımıza değinmemiştik. Bu videonun başında kısa bir değinelim. Benim tercihim PHP Storm IDE aracı olacaktır. Yıllık fiyatı ilk yıl alışta $99, vergilerle birlikte $118 denk geliyor. Bunu tercih edebilirsiniz. PHP Storm bir IDE aracıdır. Visual Studio Code aracı da hafif kod editörü olarak geçmektedir. Hafif kod editörü ile IDE arasındaki fark, IDE yani tümleşik geliştirme ortamı. Kod yazmaktan öte size hata yakalama, otomatik tanımlama, test, hata ayıklama, veri tabanı yöntemi gibi her şeyi tek pakette sunar. Hafif kod editörü ise sadece kod yazmak için basit bir sayfa gibidir. Ekstra özellikleri istiyorsanız eklentilerle siz eklemelisiniz. Yani IDE hazır bir tam donanım mutfak gibidir. Hafif kod editörü ise boş bir mutfak. Ne gerekiyorsa siz getirirsiniz. Bunları da tanıyıp gördükten sonra tercih size kalıyor. Ben video boyunca PHP Storm ile ilerleyeceğim. Şimdi kuruluma geçelim. Kurulumdan önce yapmamız gereken son bir işlem daha var. GitHub'da projemiz için bir repo oluşturmak. Bir önceki videoda GitHub Desktop aracını da göstermiştim. Şimdi detaylı bir şekilde kullanımına geçelim. Buradan yeni bir new repository diyoruz. Bu bizim ilk projemiz olacağı için first project adında bir proje oluşturacağız. Ardından projemizi hangi dizin ve klasöre kurmak istiyorsak orayı tanımlamamız gerekiyor. Bu klasör içerisine kurulacağını söylüyorum. First Project adında. Ardından burada projemizin Laravel olduğunu belirtirsek daha sağlıklı olacaktır. Bizim için gereksiz, önemsiz dosyaları göndermeyecek gitignore dosyasını oluşturacaktır. Lisans bölümünü seçmeyebilirsiniz veyahut da isterseniz mid lisans yapıp herkesin kullanımına açabilirsiniz. Şimdi create repository diyelim. Evet, şimdi projemizi GitHub'a pushluyoruz. Yani gönderiyoruz. Publish repository dedikten sonra pushlanma işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet, işlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi projemizi kod editörümüzde açalım. Opening JetBrains Toolbox'ı üzerinden PHP Storm editörünü açıyorum. Gördüğünüz üzere Laragon da aktiftir. Editörün şu anda kendine gelmesini bekliyorum. Terminalimize geliyoruz. Öncelikle PHP versiyonumuzu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bende PHP 8.3.8 versiyonu kuruludur. Şimdi Laravel new diyeceğiz. Bunu demeden önce dokümantasyonu göstermek istiyorum. Laravel eğitimimiz boyunca bu dokümantasyon oldukça zengin ve detaylı bir anlatım diline sahiptir. Kesinlikle bu dokümantasyonu proje boyunca çok sıklıkla ziyaret edeceğimizi söyleyebilirim. Öncelikle bilgisayarımızda Laravel'in global bir şekilde kurulu olması gerekiyor. Ben de proje global olarak kurulu fakat projemizi güncellemek için de bunu yapıyoruz. Laravel'imi silelim. Kopyaladığımız kodu terminalimize yapıştıralım ve enterlayalım. Eğer Laravel globalde sizde yüklüyse sadece update işlemi yapacaktır bendeki gibi. Bu işlemi de yaptıktan sonra dokümantasyondan devam edelim yine. Laravel new example app yazıyor. Buradaki example app kısmını silip projemize vermek istediğimiz ismi vereceğiz. Ben zaten proje klasörünü first project olarak açtığım için nokta koyuyorum ve yazım hatası alıyorum. Example app'i silip projemize vermek istediğimiz ismi giriyoruz. First project diyelim. First project diyelim. Daha sonrasında bizden projemiz için bir starter kit istiyor. Laravel 12 ile birlikte gelen starter kit özelliğine de ilerleyen günlerde değineceğiz. Şimdilik biz boş şablon üzerinden ilerleyelim. Projemizde bizden kullanacağımız test aracını seçmemizi istiyor. Projemiz büyüdükçe onu kontrol etmesi zor olacaktır ve bir test aracına ihtiyaç duyacağız. Fakat şu anda bu kısmı atlıyorum. Default olarak test kurulumu gerçekleşebilir. Test aracına da ilerleyen videolarda umarım değineceğiz. Şimdi kurulum işlemi gerçekleşiyor. Kurulum işlemi bittikten sonra tekrar dönelim.
Evet, şimdi bizden hangi veri tabanını kullanacağımızı soruyor. Bizim tercihimiz MySQL olacaktır. O yüzden MySQL seçelim. Şimdi soruyor ki bize migrations işlemini gerçekleştireyim mi? Yani otomatik olarak veri tabanını oluşturup tabloları yükleyeyim mi diyor. Evet, yüklesin. Kabul ediyoruz. First Project adında veri tabanımızı oluşturup tablolarımızı migrate ettik. Şimdi bize npm install ve npm run build yapayım mı diye soruyor. Yani eğer React, Angular, Next.js gibi framework araçları kullandıysanız npm paketlerini bilirsiniz. Bunları indirip indirmemizi soruyor bize. Node.js paketlerini kurayım mı kurmayayım mı diye. Evet, biz kurmasını tercih ediyoruz. Yes diyelim. Evet, proje kurulumumuz gerçekleşmiştir. Şimdi arkadaşlar, ben ilk başta şöyle ufak bir hata yaptım. Önce projenin dizinini açtım First Project diye. Daha sonrasında projeyi kurdum. Bu benim bir hatam oldu. Şimdi o yüzden bu hatayı düzeltmem için bana biraz bir vakit tanıyın. Ben hemen hatayı düzeltip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yapmış olduğum hatayı düzelttim. Siz öncelikle projenizi oluşturup daha sonra da GitHub'a bağlama işlemi yaparsanız çok daha rahat edeceksiniz. Şimdi editörümüzün indekslemesini bekliyorum projemizi daha iyi bize sonuçlar sunabilmesi için. Evet, indeksleme işlemlerimiz tamamlanmıştır. Şimdi bir projemizi başlatıp proje ekranımızı bir görelim. PHP Artisan Serve yazıp projemizi başlatıyoruz. Kontrol tuşuna basıp mouse'umuza klik yaparak projeyi açabiliriz. Projem diğer ekranda açıldı. Hemen alıyorum. Evet, projemiz sağlıklı bir şekilde gelmiştir. Şimdi bu ekranı kapatalım. Proje dizin ve yapımızı tanıyacağız. Proje dizin ve yapısını tanımadan önce projemizi GitHub'a gönderelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar projemizin GitHub'a gidecek dosyaları şu anda bunlardır. Otomatik bir şekilde bizim için Copilot yardımıyla commit mesajı yazdıralım. Evet, bizim için commit mesajımızı oluşturdu ve projemizi GitHub'a gönderiyoruz. Projemiz GitHub'a gitmiştir. Şimdi GitHub sayfamızda projemizin son halini bir görelim. Projemiz GitHub'da bu şekilde gözükecektir. Bütün adımları başarıyla gerçekleştirdiğimiz zaman. Şimdi projemize geçelim. Şimdi projeyi durdurabiliriz. Daha sonrasında tekrar başlatacağız. Ctrl C tuşuna basıp projeyi durduruyoruz. Projeyi Ctrl C tuşuna basıp durduramıyorsanız terminali kapatabilirsiniz. Projemiz durdurulmuştur. App klasörü projemizde sıklıkla kullandığımız bir klasördür. Bu klasör içerisinde Laravel 12 ile birlikte 3 klasör gözükmektedir. HTTP Models ve Providers. HTTP içinde controller var. Controller bizim sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir klasör, bir yol olacaktır. Models aynı şekilde. Providers yeri geldiğinde dokunacağımız bir klasördür. Ziyareti azdır fakat çok hayati bir yer kaplar. HTTP klasörü altında birkaç klasör daha gerçekleşiyor. Request klasörü ve middleware klasörü. Bu klasörleri ve özelliklerine ilerleyen videolarda değineceğiz. Model klasörü ve içindeki model bizim veri tabanımızla ilişkimizin ortak noktasıdır. User model direkt veri tabanındaki users tablosuna bağlıdır. Users tablosunda name, email ve password sütunlarımız bulunuyor. Label aracılığıyla bu sütunlara dokunabiliyoruz. Yani istediğimiz değişiklikleri yapabiliyor ve görüntüleyebiliyoruz. Hidden attribute'ü bizim değişiklikler yapabildiğimiz fakat o değişiklikleri kullanıcıya servis etmediğimiz verileri sakladığımız yerdir. Password gibi, Remember Token gibi önemli olan fakat kullanıcıya servis etmeyeceğimiz, sunmayacağımız sütunları saklayabildiğimiz attribute. Cast attribute'ü bizim için veri tabanındaki bir sütunun tipini otomatik olarak dönüştürmeye sağlar. Veri tabanında genelde sütunları varchar olarak bırakırız ve bunları daha sonrasında gelip case'te sen bir data time sütunusun diye görevlendirebiliriz. Şimdi burayı da kapatalım ve bunun gibi diğer klasör ve dosyalara ilerleyen videolarda sıklıkla değineceğiz. Şimdilik app klasörünü kapatalım. Bootstrap klasörü Laravel 11'in gelişiyle birlikte önem kazanmıştır. Bootstrap klasöründe projemizin config cache'lerini tuttuğumuz package servis cache'lerinin saklandığı klasörü barındırmaktadır. App ve providers'ı barındırıyor. App PHP bizim çok sıklıkla ziyaret edebileceğimiz ikinci dosyadır. Artık middleware'larımızı app.php dosyasında tanımlıyoruz. Laravel 11 ve öncesinde yukarıdaki app klasörünün içinde kernel
adlı PHP dosyası vardı. Burada tanımlardık ama artık level 11 ile birlikte o dosya görevini yitirdi ve kaldırıldı. App PHP'ye taşındı. Providers PHP'de aynı şekilde oluşturmuş olduğumuz provider'ları tanımladığımız bir dosyadır. Gördüğünüz gibi buradaki App Service Provider PHP buraya tanımlanıyor. Şimdi Bootstrap klasörü ve App klasörünü tekrar kapatalım. Config klasörü uygulamamızın ayarlarını barındırdığımız yerde. Kullanacağımız paketlerin ayarlarının da barındırılacağı dosyadır, klasördür. Config içindeki App PHP dosyası projemiz ile ilgili genel yapılandırma ayarlarını tuttuğumuz, sakladığımız yerde. Mesela burada time zone kısmı UTC olarak belirtilmiş. Ben bunu UTC yerine şöyle bir Ctrl Space ile tanımlasak çıkmıyor. Avrupa, Berlin tanımlamıyoruz. Avrupa İstanbul diyelim. Yani projemizin saat dilimini Türkiye lokasyonuna göre ayarlayalım. Ardından ihtiyaca göre burada değişiklikler yapabiliriz. Bunu da kapatalım. Şimdi Database klasörü. Database klasörü projemiz için veri tabanıyla doğrudan ilişkisi bulunan yerdir. Database klasörümüzde Factorials, Migrations ve Seeders klasörleri bulunmaktadır. Factorials ve Seeders klasörlerine ilerleyen videolarda değineceğiz. Şimdi Migrations dosyasından ufak bir bahsedelim. Migrations dosyası içerisinde dosyalar bu şekilde tanımlanır. Users PHP dosyası doğrudan veri tabanımızda oluşacak şemayı tanımladığımız yerdir. Bu konuları da ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde değineceğiz. Burada tanımlanan her şey terminalde yazacağımız PHP Artisan Migrate dediğimizde otomatik olarak bizim için veri tabanına yazılacaktır. Şimdi enter'layalım. Gördüğünüz gibi burada nothing to migrate diyor. Yani bunun anlamı veri tabanına yapabileceğim bir değişiklik bulunmamaktadır. Şimdi bu klasörü de kapatalım. Public klasöründe bulunan her şey doğrudan tarayıcıdan erişilebilir deyip public klasörünü de kapatalım. Evet, projemizin Resources klasörü. App klasöründen sonra sıklıkla ziyaret ettiğimiz ikinci, hatta yeri geliyor birinci dosyadır diyebiliriz. Burada yazdığımız CSS ve JS dosyalarını Vue aracılığıyla build alabilme imkanı bize sunmaktadır. Views klasörü bizim projemizin ana şablon ve bel kemiğini oluşturmaktadır. Yani şöyle hem değinelim hem de kod yazalım, elimizi kirletelim. Projemizi başlattığımızda ekranda görünen her şeyi buradaki Views klasörü aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir örnek verecek olursam şurayı şöyle komple bir kaldırmak, temizlemek istiyorum. Sildim gitti. Ve şimdi içerisine H1 ile yapay zeka önersin bizim için. Merhaba dünya. Klasiktir her zaman. Klasikten şaşmayalım. Merhaba dünya dedik ve şimdi editörümüze gelip, terminalimize gelip PHP Artisan Serve yazıp projemizi başlatalım. Yanlış yazdım. PHP Artisan Serve olacaktı. Daha sonrasında burada gelip açalım. Yine projemiz ikinci ekranda açıldı. Gördüğünüz gibi ekranda merhaba dünya yazıyor. Bunun simsiyah, ikisinin de simsiyah gelmesinin sebebi şurada temamızın dark modda olmasını belirtmişiz. Siyah olmasını belirtmişiz. Ve text rengini de beyaz demişiz. Ve text renginde siyah demişiz. Şunları kaldıralım ve sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi gözleri kör eden bir merhaba dünyamız vardır. Hemen yapalım, kapatalım. Şimdi root klasörüne girelim. Root klasörü projemizin rotalarını yönettiğimiz klasördür. Console PHP bizim için cron job'larımızı tanımladığımız, talimatlarımızı verdiğimiz otomatik işlemlerin yapılmasını istediğimiz yerdir. Web PHP bizim en sık ziyaret edeceğimiz dosyalardan biridir. Ve burada tanımladığımız her şey projemizde gözükecek, projemizde olmasını istediğimiz yolları gösterecektir bize. Yani örnek verecek olursam root get slash test diyelim buna. Aşağı girelim. İçine girdik. Otomatik tanımla ve gördüğünüz gibi işlemimiz bitmiştir. Daha sonrasında buraya gelip slash test diyelim ve test ekrana yazdı. Fakat ben bunu post talimatı verseydim ve istek atmış olsaydım buraya bize metot hatası fırlatacaktır. O yüzden kullandığımız metotlara dikkat edeceğiz. Şimdi bunları silelim. Bu dosyayla da işimiz bitmiştir. Bunları da kapatalım. Projemizin önemli bir klasörü de storage klasörüdür. Storage klasörü de bizim için önemli bir klasördür. Aşağıdan yukarı doğru gidelim. Logs klasörü projemizde fırlatılan hataların gösterildiği yerde. Framework klasörü projemizde aldığımız optimize'ların, cache'lerin tutulduğu klasördür.
Şahsen bu zamana kadar Framework klasörüyle hiç işim olmadı ve burada hiçbir değişiklik yaptığımı şahsen hatırlamam. Framework klasörü belki de projemizde hiç açmayacağımız bir klasör olacağını diyebilirim size. Buradaki app klasörü bizim için upload ettiğimiz, yüklediğimiz dosyaların gözükmesini göstermek istediğimiz ama dışarıdan erişimin de kapalı olması istediğimiz bir klasör yapısıdır. Buna da ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde değineceğiz. Son olarak da videomuzun sonuna gelmeden önce env klasörünü tanıyacağız. Env klasöründen önce projemizin paketlerinin tutulduğu yer Composer.json'dır ve burada projemizi deploy ederken veyahut da projemizi daha hızlı açabilmek için scriptler yazabildiğimiz bir alan bulunmaktadır. Buna da ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi burayı kapatalım. Composer log ve package log dosyaları Composer install ve npm install yaptığımızda otomatik olarak oluşan dosyalardır. Bunlara müdahale etmiyoruz. Bunlar otomatik oluşuyor. Package.json dosyası Node.js paketlerini barındırdığımız, sakladığımız yerdir. npm install yaptığımızda buradaki paketlere bakıp ona göre indirme işlemi gerçekleşir. Şimdi env dosyasına gelelim. Env dosyası bizim için çok kritik ve hayati bir öneme sahip. Şu terminali kapatayım. env dosyası GitHub'a göndermek istemediğimiz bizim için saklı kalması gereken verileri, bilgileri sakladığımız yerdir. Örneğin AppKey. Her projenin AppKey'i özeldir kendisine. Bunu bir başkasıyla paylaşırsanız projenizin her şeyine bir nevi erişmesi için evinizin anahtarını kendi elinize vermek gibidir. Burada projemiz ile ilgili genel tanımlama ayarları yapabileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle buradaki log channel'ı stack'ten ben daima daily'ye çeviririm. Stack ile daily arasındaki fark nedir? Stack tek bir hata dosyası oluşturur ve daima onun üzerine yazar. Daily bize günlük olarak hata dosyası oluşturup o gün boyunca oluşan hataları o dosyaya yazar. O yüzden ben daily'yi tercih ediyorum. Projenin ilerleyen kısımlarında yine bu dosyaya da sıklıkla girip çıkacağız. Fakat girip çıkmadan önce hemen göze çarpan projenin dili. Projenin dilini Türkçe'ye getirelim. Daha sonrasında buradaki işimiz bitiyor. Burayı da kapatabiliriz. Editörle de şu anlık işimiz bitmiştir. Burayı da kapatabiliriz ve tabii ki de bunu da kapatabiliriz. Projemizdeki değişikliklerimizi de gönderdiğimize göre GitHub Desktop'ı da kapatabiliriz. Projemizin kurulu olduğu dizini de gördüğümüze göre kapatabiliriz. Her şeyi adım adım gördüğümüze göre bu videoda Laravel projemizi kurduk ve dosya yapısını tanıdık. Ben olabildiğince her şeyi sizlere göstermeye ve sunmaya çalıştım. Umarım eksik veya bir hata yapmamışımdır. Ben olabildiğince tüm adımları sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda Laravel'de root, controller ve view yapısına giriş yapacağız. Heyecandan göstermeyi unuttuğum, hızlıca geçtiğim, atladığım noktalar olduysa şimdiden özür dilerim. Yanlış bilgi verdiğim noktalar olduysa affınıza sığınıyorum dostlar. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.